Merhabalar herkese. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Burcucuğum sen de hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe Hanım, merhaba. Nasılsın? Gayet iyiyim, her şey yolunda. Yoğun bir çalışmaca içerisindeyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Bugün Burcu ile biz İTNA sınavını konuşacağız. Burcu yaklaşık 14 aydır burada yaşıyor, Belçika'da. Tabii onun dilinden, onun gözünden de azıcık da olsa vaktini almayacak şekilde bu öyküyü anlatmasını isteyeceğim. Ama 14 ay gibi kısa bir sürede Fenomenkçeyi nasıl bu kadar hızlı geliştirdi? Aynı zamanda bu sınav neden var? Hem varlık sebebi hem de Burcu'nun amaçları, hedefleri bunları konuşuyor olacağız. Sizler de hoş geldiniz. Burcucuğum kısacık kendini tanıtabilir misin? Öncelikle söylediğiniz güzel şeyler için teşekkür ederim. Yaptığım şeylerin görünmesi hoşuma gitti. Ben Burcu Arnavut Balıküçük, 27 yaşındayım ve eczacıyım. Türkiye'de 2 sene bir semt eczanesinde çalıştım. Sonrasında da bir sene bir eczacı deposunda mesul müdür eczacı olarak çalıştım. Ardından eşim Belçika'dan iş teklifi aldı ve Avrupa'ya taşınmak bizim hayallerimizden, planlarımızdan biriydi. Eşim çok cırmalıyordu buraları. En nihayetinde bir işe aldı ve biz de buraya göç ettik. Aralık 2023'te buraya geldik. Yaklaşık 14 ay oldu. Şu anda ben öncelikle dil eğitimimi tamamlayıp ardından kariyerime odaklanacağım. Bu bölgede de Felemenkçe konuşulduğu için Felemenkçe eğitim almaya başladım. Hoş geldin tekrar. Zaman su gerçekten 14 ayın nasıl Evet. geçtiğini bana bile böyle hem çok kısa hem çok uzun geliyor. Sana nasıl geliyor? Nasılsın? Memnun musun hayatından? Ya memnunum. Bence hayat çok hızlı geçiyor çünkü sürekli bir şey üzerinde düşünmemiz ve koşturmamız gerekiyor. O yüzden de birazcık zamanın yetmediğini hissediyoruz. Bu da zamanın çok hızlı geçtiğini hissettiriyor bize. Şöyle ki, nereden başlayayım? Özür dilerim. Şöyle mutluyum. Aldığım eğitimler ve yaptığım planlar çok hayali planlar değiller. Daha gerçeğe dönüşebilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu benim motivasyonumu güçlendiren şeyler oluyorlar. Yaşadığım bölge Flandır'ın Antwerpen. Ve bu bölgedeki insanların genelde içine kapalı olduğu söyleniyor. Fakat benim tanıştığım insanlar genel olarak sevecen, dışa dönük, bir şeyler paylaşmayı seven, güler yüzlü insanlar. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü ben de sosyal bir insanım yani. Karşımdaki kişiyle interaktif bir diyalog olmasını çok severim, hoşuma gider. İnsanlara güler yüz göstermek vesaire vesaire. O yüzden şu anda mutluyum. Aldığım eğitim, komşularım, evim, yaşadığım bölge açısından gerçekten çok memnunum. Çok sevindim. Bunları senden duymak çok güzel. Ben bazıları için biraz böyle bana göre öyle değil ama orta yaşa kaçıyorum. Sen benden oldukça küçüksün. Bir 10, 12, 13 yaş var aramızda. Bazen şey diyorlar, hani ben sanki emeklilik arıyormuşum. Burası da benim emeklilik ihtiyacımı karşılamış gibi. Ama bakın gencecik cıvıl cıvıl bir insan da Belçika'da mutlu olabiliyormuş yani. Tabii canım. Aa, kim ya onları söylüyor? Em, Ya üzgünüm, o kişiler birazcık geç geleceğini kenara bırakmış kişiler. Üzgünüm onlar için. Umarım onlar da tekrardan ayağa kalkacak gücü içlerinde bulabilirler. Yani biz de başladığımızda full motivasyonla mı başladık? Hayır. Bizim de içimizde bazı zorluklar vardı tabii ki. Ama biz bunu seçtik. Diğer türlü seçenler okey, saygılıyız. Onlar da istediklerini yapabilirler. Ama bu bizim bir rahatlama, bir emeklilik, bir şey beklentimizden değil. Biz daha iyi bir gelecek istiyoruz. Bu gelecek 50-60 yaş arası da olabilir, 60 yaş arası da olabilir. Benim gibi hani 30-40 yaş arası da olabilir. Bir sürü şey olabilir yani. Orada kişinin kendisini dinlemesi önemli gerçekten. Ben ne istiyorum ve geleceğimi nasıl görüyorum? Burada 60 yaşında insanlar da gayet aktifler bu arada. Hani hiç öyle oturayım gibi bir olayları yok. O yüzden çok paralel görüyorum ben bize. Kesinlikle öyle. Bir de aslında göçü tercih edenler bir nevi hayatta kalmayı yeniden deneyimlemek adına gerçekten zor bir adım atmış oluyorlar. Tekrar bir survive içine giriyorsun. Senin de dediğin gibi o dinamiklik de bizi kıpır kıpır yapıyor aslında. Görmek isteyenler Katılıyorum. görüyor. Peki sen Flaman Katılıyorum. bölgesinde yaşıyorsun. O yüzden Hı hı. Felemenkçe eğitim almayı tercih ettin. Fransızca ile de ilgili gelmeden önce bir hazırlık yapmıştınız. Orayı da kısacık anlatır mısın? Tabii ki. Belçika'yı araştırırken 3 ana dilinin olduğunu gördüm. Ben bilmiyordum açıkçası bunu. Ve Fransızca daha yaygın kullanılan bir dil olduğu için Fransızca öğrenelim diye biz online bir kurs almaya başlamıştık eşimle birlikte. Online kursu da bir 6-7 ay kadar aldık. Belirli bir seviyeye kadar da geldik. Fakat sonrasında Flandırın bölgesinin daha iyi olduğunu düşünerek
Flandır'ın bölgesinde evlere baktık ve Antwerpen büyük bir şehir olduğu için burada benim kariyerim adına da daha çok şans olacağını düşünerek biz bu bölgelere baktık ev olarak ve burada da bir ev bulduk. Şanslıyız. Sonrasında baktım ki buradaki iş ilanlarında da öncelikli olarak Felemenkçe isteniyor. O zaman dedim ben önce bir Felemenkçe öğreneyim, ondan sonra Fransızca öğreneyim. Aşama aşama gideyim dedim. O yüzden Felemenkçe eğitim almaya başladım. Fransızcayı tamamen bırakarak. Bu bana çok soruluyor. Neden Felemenkçeyi tercih ettiniz Fransızca dururken? Ben de benzer açıklamalarda bulunuyorum. Benim bir de şöyle bir sebebim var. Şimdi kızım Flaman okuluna gittiği için yani o da büyüyor. Onun mesela bu hafta sonu onun sınıf arkadaşı ve ailesi gelecek bize. Evet, İngilizce konuşuyor, herkes konuşuyor ama onların diline yaptığımız yatırım, çaba da hem onun daha güzel köklenmesine sebep oluyor, sağlıyor. Sebep olmuyor, sağlıyor. Hem de bana da iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Yaşadığın bölgeye öncelik veriyorsun galiba. Kesinlikle katılıyorum. Buradaki insanlarla iletişim kuramayacaksam o dilin kullanımının çok da bir efektif yanı yok aslında. Ya şöyle bir avantaj da var. Flandır'ın bölgesinde tamam herkes İngilizce, Fransızca, Felemenkçe aktif kullanıyor. Tamam ama daha yaşlı insanlara baktığımda Felemenkçe konuşuyorlar. Ve ben herkese hitap etmem gerektiğini düşündüğüm için önceliğimi Felemenkçe'ye verdim yani. Katılıyorum. Çocuğunuz için de o çok daha mantıklı bir şey kök salması ve kendine aidiyet hissinin de güçlenmesi için çok daha iyi olacaktır. Kesinlikle. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi burada ülkeye gelip de yaşamaya başlayınca daha iyi anlıyorsun ki tuhaf bir şekilde Valon ve Flaman savaşı da var. Şu Evet, an ülkeyi sırtlanmış olan da Flaman tarafı, Flanders tarafı. doğru. İş ilanları da o yüzden genelde buralarda çıkıyor. O yüzden de biz de kendi gelecekte de çalışmak, yakın gelecekte çalışmak istiyorsak da sanki Felemenkçeyi bilmek durumundayız. Katılıyorum. Avantaj sağlayacaktır bize. Umut da ediyorum. Aa, Umut bir da de bir şey daha unuttum. Şu da önemli. Bu bölgede eğer bir master eğitimi almak gerekiyorsa tabii bu bölümden bölüme değişir. Bölümlerin eğitim dili de genel olarak Felemenkçe. O yüzden de lazım. Hani ileri eğitim için de yararlı olacak benim adıma. O da tabii çok önemli bir payı var onun da. doğru söylüyorsun. İşte herkesin gerçi belli olmaz. Ben de ara ara düşünüyorum ya yapsam mı bir master diye ama Neden senin olmasın? Senin hedeflerin, aman önce şundan girizgahlı yapayım. Sen tamam dile karar verdin. Ben Felemenkçe öğreneyim dedin. Sonra okula nasıl karar verdin ve hangi okula gidiyorsun? Neden bu okula gidiyorsun? Buraya gelmeden de tabii biz araştırmalar yapmaya başlamıştık ve sonrasında eşim de iş yerinde arkadaşlarıyla sohbet ediyorlardı. Bir tane paslı arkadaşının eşi de eczacıymış hatta. Onun da önerisinin önemi oldu. Şey dediler, hani Linguapolis diye bir eğitim kurumu var. Üniversite Antwerpen'e bağlı. Oradaki dil eğitimiyle bir yıl içerisinde akademik dil seviyesine gelebilir dediler. Bu benim için çok süperdi yani. Hani çok vakit kaybetmeyeceğim anlamına geliyor ve çok hızlı bir şekilde öğreneceğim anlamına geliyordu. Bu bir avantaj. İkinci olarak ben şey istiyorum. Üniversite ortamını seviyorum. Hani üniversite ortamındaki üretkenlikle bence diğer ortamdakiler biraz farklı olabiliyorlar ve bana birazcık enerji veriyor. Kampüs ortamı, e, işte her yerde gruplaşmış insanlar sohbet ediyorlar, enerjikler. Yaş grubuma da daha yakın olduğunu hissediyorum. Hala bir öğrenci olarak görüyorum kendimi tabii ki ve kendimi oraya daha hızlı adapte hissederim diye düşündüm. Üniversite ortamı olması ve bir yılda akademik seviyeye hazırlayabiliyor olması benim için en önemli noktalardı. Bu sebeple Linguapolis'e karar verdim. Ayrıca Atlas ve VDAB kurumlarıyla da görüştüm. Onlar dil desteği sağlayan, Belçika'da dil desteği sağlayan kurumlardan ikisi. Onlar da şey demişler, hani Belçika kimlik kartımın gelmesi gerekiyordu. Beklemem gereken bazı şeyler vardı. Ve orada da dil desteği sağlamak için yine ayrıca bir listeleri var ve o listelerindeki kişiler azaldıkça ancak bana sıra gelecekti. Bu benim beklemem anlamına geliyordu. Fakat ben o kadar uzun süre beklemek istemiyordum. O yüzden Linguapolis ücretli ve ücreti VDAB ve Atlas tarafından karşılanmasını istiyorsanız beklemeniz gereken bir gün kursu ama aksi halde siz kendiniz ödeyerek bekle bir kontenjan varsa kayıt olabiliyorsunuz. Sağ olsun eşim destekledi ve ben kursa başlayabildim. Süper. Böyle oldu. Ya bu söylediklerinden en çok yaşadığım için, deneyimlediğim için şeyi anlayabiliyorum.
Şu an özellikle anlayabiliyorum. Ortam insanı çok değiştiriyor. Ben CVO'larda eğitim aldım. İlk sınıfımdaki kitle beni çok yordu. Neden oraya geldiğini bilmiyordu çünkü. Devlet gönderdiği için mecbur hani A1'i bitirmek zorunda sosyal yardım alabilmek için. Şey ilerledikçe, kur ilerledikçe sınıfın profili değişti. Bu profil tamamen benim burada kastettiğim öğrenme niyeti. Öğrenme niyetiyle geldiler. Ama ilk bir yıl benim için çok zorlayıcıydı. Ve benim o hani defterimi alıyorum, yazıyorum, hocaya bir soru soruyorum. Bunları çok hor görüyorlardı. Hep şeyden bahsediyorlardı. İşte işsizlik, sosyal yardım almak. Hani daha ne kadar bu konu uzayabilir? Daha ne kadar yardım alabilirler? Daha ne kadar kendilerini mağdur gösterebilirler? Şimdi ben VDAB'de başladım işte farklı bir upgrading'e. Şey bile fiziki koşullar bile beni çok yükseltti. Böyle çay kahve çorba makinesi var. Ortam çok temiz, tuvaletler çok temiz. Gelen Çok önemli şeyler bunlar. çok önemli şey. Ben bunu özlediğimi CVO'ya giderken çok anlamamıştım. Herkes bir parfüm sıkıyor en azından. Bunlar çok kıymetli bence. Öz bakım ya da hayata bakış açısının ben parayla da çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü diğer parfüm sıkmayanlar da gayet lüks arabalar kullanıp işte ne bileyim markalı ayakkabılar, kıyafetler giyiyordu. Onunla pek ilgisi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden seni şu an çok iyi anlıyorum. Katılıyorum. Katılıyorum. Peki Ya, nasıl başladı? Gittin kayıt. Öncelikle ne kadar ücreti? Tabii güncel her hı gün hı, değişiyordur. Sen 14 evet. ay boyunca gittin. Şu an 2025'teyiz. Belki değişmiştir ama sen ne kadar en azından bir skala oluşsun insanların kafasında. İlk kur 695 euroydu ve sonraki kurlar eski öğrenci statüsüne giriyorsun artık sonraki kurlarda. O yüzden 30 euroluk bir indirim yapıyorlardı. 665 euroydu. Fakat biz sanıyorum Temmuz-Ağustos gibi görüşmeye gitmiştik bir arkadaşım için 725 euro olduğu söylendi. Zam gelmiş. Fakat yeni yıl oldu. O yüzden yeni yıldan sonra tekrardan bir zam almış mıdır bilemiyorum. Fakat ücretler o aşağı yukarı o kadardı. Bu bana çok fazla gelmişti ve ben ilk başta birazcık şey dedim. Ya biz her ay sonuçta kur devam edecek ve her ay kira parası neredeyse yani çok da ucuz değil. Sonra şunu öğrendik. Eşimin şirketi dil eğitimi desteği sağlıyor ve sadece çalışana değil çalışanın eşlerine de destek sağlıyor. Bunu söylediklerinde ben tamam dedim. Okey o zaman. %50 kadarını onlar karşılayabileceklerini söylediler. Tamam o halde dedim. Öyle onay verdim. Yoksa muhtemelen beklerdim veda meselesini ya da bilmiyorum. Hani başka bir yola da girebilirdim. Peki bu süpermiş. Ne şirketler var be. Evet. Ama bunu özellikle çalışan kadınlar diyeyim, eğer eşleri çalışıyor, kendileri çalışmıyorlarsa ve eğitim almak istiyorlarsa mutlaka eşleri şirketlerine danışsınlar. Ben birkaç kişiyle konuştum. Kendileri bu haktan yararlanamayacağını düşünüyorlardı. Fakat eşleri görüştüklerinde belki çalışanlarına da destek sağlayabilirler. Yani bunun şirkette expat danışmanları oluyor genelde. O danışmanlarıyla görüşürlerse belki de vardır bir şans. Konuşun arkadaşlar. Süper bilgi gerçekten. Peki kurlar nasıl ilerliyor? Şimdi ben kısacık CVO'yu söyleyeyim. Hı hı. Genelde 120 saat. İşte 1.1 A1, 1.2 A2, sonra 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 bunların hepsini bitirince B1 oluyorsunuz. Toplam Hı hı. 6 kurda B1 oluyorsunuz ve bu 2 ayda bir olduğu için her bir kur yazında eğitim vermediği için 1,5 yıl sürüyor. Sizinki nasıl? Bizde nivo olarak bölmüşler. Hani level 1, level 2, 3, 4, 5, 5'e kadar var. Bizde B1'i tamamlamak için ilk 3 nivoyu almış olman gerekiyor ve bunu da aldığında 90 saatlik eğitimler her bir kur. Bir kur 1,5 ay sürüyor genel olarak. Her birini 1,5 aydan almış olsan yine 6-7 ayda bitirmiş oluyor. 6-7, 5-6 ayda bitirmiş oluyorsun. Fakat şey de yapıyorlar. Yaz döneminde de kurs var. Ocak ayında da intensif kurslar var. 3 haftada eğitim veriyorlar. Bir kuru 3 haftada alabiliyorsun. Ben onu da yaptım. Bu daha da kısalttı süreci. O yüzden bu kadar kısa sürede bitirebilmiş oldum. Burada şöyle hafta içi 4 gün sabah 9.30 ile 12.30 ya da bir arası emin değilim. Arası eğitimler oluyor. Haftanın 4 günü bu normal kur. 90 saat ders alıyorsun ve 1,5 saatte 1,5 ayda bitmiş oluyor kur. İntensif kursta da haftanın 5 günü okul var. Pazartesi, çarşamba, cuma
9-16 arası, Salı, Perşembe de yine 9 ile 1 arası eğitimler oldu. Orada da yine 90 saat ama çok daha fazla okulda vakit geçirmiş oluyoruz. Ya ben üniversitede bu kadar okula gitmedim. Gerçekten çok çok fazla okula gittim. Ama tabii ki çok güzel oldu. Ne güzel. Sürekli ve derslerde de tamamen Felemenkçe konuşuluyor. Sadece ilk kurda ara ara İngilizce konuşmamıza izin verildi. O da daha iyi anlayabilmemiz adına. Çünkü anlayamıyorduk yani bazı şeyleri. Ondan sonra İngilizce yasaktı. Sadece Felemenkçe konuşuyorduk. Okulda daha fazla vakit geçirmek demek, daha fazla pratik demek. O yüzden güzeldi benim için. Çok sevindim. Tabii şöyle bir şey var. Yine karşılaştıracağım fikir olması Hı açısından. hı, CVO'larda çok tekrar var. Yani 120 saat ama bu 120 doğru. saatin 60 saati dersse 60 saati aynı şeyleri tekrar ve yine çok sınav var. Birçok CVO'da bir konu bir sınav, bir konu bir sınav gidiyor ve çok fazla vakit kaybı oluyor. Ancak sen bir gün okula gitmediğini ve intensive kursa gittiğini düşündüğünde bir tam gün orada olmamak sana muhtemelen çok konu kaybettirdiği için mecbur gitmek zorundasın. Bu doğru ama gitmediğim günler de oldu. Onu da deneyimledim. Şöyle bir tane Blackboard diye bir web siteleri var, uygulamaları var. Bu Blackboard üzerinde her gün işlenen konular, derste kullanılan PowerPoint ya da başka hangi belge kullanıldıysa o belgeler. Hepsi listeleniyor ve sonrasında da ödev kısmı da listeleniyor. O yüzden ben oradan takip edebildim. Tabii ki daha evde kendi başına çalışman gereken konular artmış oluyorlar. Ama eğer düzenli takip edersen onlar da bir problem yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Yani burada kişinin kendi çalışması çok önemli gerçekten. Linguapolis bunu çok istiyor. Evde oturup gerçekten çalışman gerekiyor. Çünkü bugün bir gramer öğrendin ve 2 gün sonra yeni bir gramer öğreneceksin. Ve ilk öğrendiğini oturtman gerekiyor ki bir sonrakinde daha az problem yaşa ve daha iyi kavrayabil, anlayabil, derste kendini yüksek tutabil vesaire vesaire. Tabii ki diyelim ki article öğreniyorsun. Article öğrendikten sonraki kuralların hepsi o article kuralını bilmeyle Kesinlikle. ilgili. O yüzden hep böyle adım adım ama hep ilk adım ve ikinci adım ve üçüncü adımı bileceksin ki o Lego'yu Tabii. inşa edeceksin, kuleyi ya da. O yüzden anlıyorum. Sen neden yüz yüzeyi tercih ettin? Online de var galiba. Evet, var online'da. İnsanlarla beraber olmayı sevdiğim için seçtim tamamen. Hani şöyle gerçekten sağıma soluma baktığımda birilerinin olması ve onlarla konuşabilmek bana iyi hissettiriyor. Ders aralarında hayatımıza dair sohbet edebilmek bana iyi hissettiriyor. Kişiler neler yapıyorlar, onların hayatları nasıl? Yani sosyal bir hayat benim hoşuma gidiyor. Online olduğunda ders arasında herkes kalkacak, bir kahvesini yapacak, içecek ya da başka bir şey yapacak, telefonuna gelecek. Bir sohbet olmayacak ve bence insanlarla çok bağ kuramıyoruz online dersler. Ben kuramıyorum en azından. Ve benim tek amacım da sadece dil öğrenmek değil, biraz sosyal hayata da dahil olmak olduğu için ben yüz yüze o ders tercih ettim ve evime de çok yakın. O da bir avantaj tabii ki. Süper, ben de sendenim. Öğretmen profili nasıl? Mezuniyetlerini falan söylüyorlar mı? Yok, emin değilim ama bence bu eğitimleri vermek üzere başka eğitimler alıyorlar. Kaçının CV'sini incelemiştim tabii ki. Eğitim üzerine eğitim almışlar ve başka dil anlaşılan, ana dili Felemenkçe olmayan insanlar için eğitim vermek ayrı bir eğitim gerektiriyor onlara. Onlar bu eğitimleri de tamamlamış oluyorlar ve öyle dersler veriyorlar. Bunun Bildiğim tek bilgi bu. Hı hı. İşte bu da mesela CVO'larda ben bir, iki, üç hoca deneyimledim. İlki daha önce 10 sene ilkokul öğretmenliği yapmıştı. İkincisi daha önce Amerika'da yine okul öncesi öğretmenliği yapmıştı. Üçüncüsü de UGent'ten mezundu. Hani çok fazla dil biliyordu, 6 dil biliyordu, yedinciye koşuyordu. Daha önce Toyota'da 5-6 dili aynı anda konuşmasını gerektirecek bir iş tanımı olan bir kızcağızdı. Ben şeyi fark ettim. CVO'larda geçmişinde mutlaka bir eğiticilik olan, bu son bahsettiğim kızcağızın bu Hmm, arada gönüllü yaptığı çok fazla eğitici ünvanıyla yaptığı işler vardı. Burada şunu söylemek istiyorum. Çok renkli profiller. O yüzden CVO özelinde yine konuşacak olursam size kimin denk geldiği kaderinizi tamamen değiştiriyor. Bazı doğru. okullarla ilgili özellikle Gent'te bir okul var. Çok üzgünüm ama direkt şey diyormuş. Bu da çok acı ama söylemek istiyorum. O yüzden okul seçiminin önemli olduğunu düşünüyorum.
Eğer siz böyle hedeflerinizden bahsederseniz işte ne bileyim ben bankacıydım ve 2 sene eğitim alıp sonra banka sektöründe yani finans sektöründe çalışacağım. Öyle mi deyip sınıfta bırakıyormuş. Ve Aa, hani sadece Türk'ü değil yani bu tarz hedefi olan herkesi ve bu böyle nam salmış okullar varmış. O yüzden gidecek olunan okulun öğretmen profiline de bakmak lazım diye düşünüyorum. ay çok şaşırdım. O eğitim kurumunun amacı ne? Ben şu anda bunu sorguladım. Amacı dil öğretmek mi? Kişi hazırlamak mı? İlginç geldi bayağı. Bunu hiç duymamıştım. Kesinlikle öyle. Sen arkadaş edindin mi? Nasıl bir profil vardı Evet. etrafında? Benim ilk kurdan hala görüştüğüm küçük bir çekirdek kadromuz var. İlk ve ikinci kur pardon. İtalyan, Portekizli, Lübnanlı, Kolombiyalı bir arkadaş grubumuz var. Bir kız da Filipinli. Onlarla her ay olmasa da ara ara görüşüyoruz. Doğum günlerinde haberleşiyoruz. Özel günlerde haberleşiyoruz. Arada yaz zamanı çok sık görüştük. Hava da çok güzeldi tabii ki. Onlarla dersler çok interaktif oluyorlar. Sürekli röportaj halinde gibi düşünebiliriz. Sen soru soruyorsun, karşındaki cevap veriyor, sonra o soruyor, sen cevap veriyorsun gibi. O yüzden zaten insanlarla bir iletişimimizi başlattı dersler. Ders aralarında da sohbet etmeye başladık. Sonra ders çıkışında hadi bir kahve içelim, hadi bir bira içelim, hadi bir şunu yapalım, yemek yiyelim diye biz böyle bir arkadaş grubu olduk. WhatsApp grubumuzu kurduk çok güzel. Oradan haberleşiyoruz. Süper. Her birimiz sonrasında farklı kurlara geçtik. Ben internship alınca onlardan ayrılmış oldum. Onlar da bir alt kurda kaldılar. Ben onlara sınav hakkında bilgiler veriyorum. Bakın bunlara dikkat edin, bunlara dikkat edin diye. Onlar bana bilgiler veriyorlar. Hem eğitim hem geleceğimiz hakkında birbirimizi destekleyerek böyle bir arkadaşlık kurduk. Yapmış oldu. Sonrasında da sizin Instagram sayfanız sayesinde dil videonuzun altına yorum atmıştım ve o yorumdan da bana geri dönüş yapan kişiler oldu bilgi almak için. Oradan tanıştığım bazı insanlar var. İlk Türk arkadaşlarım sizin gönderiniz sayesinde oldu. Ya E, çok çok tatlıydı. Oradan haberleşiyorum insanlarla. Güzel oldu. Bir de komşum arkadaşım. Karşı komşum çok tatlı bir kadın. Eğitim aldığımı biliyor ve felemetçe sohbet ediyoruz. Beni düzeltmesini istiyorum bazen. Düzeltiyor. Şöyle söylersen daha iyi olur falan diyor. Onunla güzel sohbet edebiliyoruz. Arkadaşlarım şu anda bu kadarlar. daha ne Güzeller. olsun. Zaten genel olarak ders çalıştığım için çok da bir vaktim olmuyor yani hani dışarıda bir şeyler yapmaya. Özel günlerde oluyor o yüzden. Ama tatlış. Onu da soracaktım. Ben de genelde bana soranlara nereden eğitim almamızı önerirsiniz? Diyorum ki enerjiniz varsa, vaktiniz yok, varsa, çocuğunuz yoksa, koşturmanız gereken ilk etapta koşturmanızı gerektiren bir nedeniniz yoksa üniversite kursları çok mantıklı diyorum. Sen de yani işte interaktif olması dediğin gibi özellikle yani bence insentif olması bir de zor ya. Yani normal nasıl düzenini kurdun? Onu sorayım. Ne kadar çalıştın günde? Ödevlerden sonra 2 saatte ben çalıştım. Şöyle çok fazla ödev veriyorlardı gerçekten ve ilk başlarda daha yavaş anladığım için daha çok vaktimi alıyordu. Geliyordum hızlıca bir ne yaptık bugün ne gördük. Zaten ödevler de ona yönelik oluyordu. Ödevlerimi yapmam 1 saat 1,5 saatimi alıyordu. Sonrasında Linguapolis'in bir tane online egzersiz yapma sitesi var Lingua Plus diye. Oradaki egzersizleri de yapıyordum. Bitiyordu. Bu yaklaşık 3-4 saatimi alıyordu. Az değildi ama bence o kadar da çalışılması gerekiyor. Bu kadar hızlı öğrenmek isteniyorsa böyle çalışmak gerekiyor bence. Çünkü ne kadar zaman geçirirsek dille o kadar hızlı kavrayabiliyoruz. Muhteşem. Sınavlar nasıl? Kurları atlayabilmek için. SV o kadar sınavımız yoktu bizim ama bizde de şöyle her bir kurda 5 veya 6 üniteye ayırmış oluyorlardı ve her ünitenin sonunda bir sınav oluyorduk. Ve son üniteden sonra zaten asıl sınav oluyordu. Hani geçme sınavı. O sınavlardaki sorular bizim bu ünite sonu sınavlarındaki sorulara paralel oluyordu aslında. Hani soru tiplerini oradan görebiliyorduk. Genelde boşluk doldurmayla başlıyor. Sonrasında gramer kurallarıyla başlıyor, devam ediyor. Açık uçlu sorular oluyor. O sorulara işte prepositions kullanmalara dikkat ederek cevap vermek gerekiyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kurda şey kısmı vardı. Yazı yazma kısmı vardı. Hani 100 kelimelik bir metin yazma, 150 kelimelik bir metin yazma, 200 kelimelik.
Burada da gramatika kurallarına, cümle yapına, güzel kelime kullanabiliyor musun? Bunlara bakarak bir değerlendirme oluşturuyorlardı. Tabii dinleme, okuma ve konuşma kısımları da vardı. Aynen konuşmayı soracaktım ben de. Geliyorum. Sınavda yazma ve konuşma kısmı en büyük paya sahip olan kısımlar. Burası 40'ar puan her biri. Okuma ve dinleme 10'ar puan. Fakat yazma ve konuşmada %50'nin altında kalırsan o sınavları tekrar etmen gerekiyor. Eğer ikisinden de kalırsan tüm sınavı tekrar etmen gerekiyor. Kuru tekrar alman gerekiyor anlamına geliyor bu. Ama eğer bir tanesinden kaldıysan bir ay sonra tekrar sınav yapıyorlar. Ona girebiliyorsun. Fakat kişiler genelde şey düşünüyorlar, o bir ayda sınava tekrar kendim nasıl hazırlanacağım diyerek kuru tekrar ediyorlardı. İnsanlar genel olarak onu tercih ettiler. Dinleme sınavında toplumsal olaylarla ilgili metinler dinliyoruz, röportajlar dinliyoruz. Çoktan seçmeli sorular var, boşluk doldurma, dikteler var idi. Okuma sınavında yine toplumsal konular ve sonrasında sorular klasik. Çok zorlayıcı olduğunu düşünmüyorum onların. Konuşma sınavında da ilk kurda mesela sen kimsin, nereden geldin? Türkiye mi? Türkiye'ye gidecek olsam ne yapmamı önerirsin? Modal verb kullan diyor bana yani. Hı hı. Ee, Onları yapmıştık. İkinci kurda biraz imperfectum'a geçtik. Hani geçmiş zaman İngilizce'de nasıl söyleniyordu unuttum. Past continuous olabilir. Hangi zamana denk geldiğini hatırlamıyorum. Hı hı. Ee, Onları kullanarak hani geçmişte çocukluğunda şunları nasıl yaptın, bunları nasıl yaptın gibi sorulara evrildi. Sonrasında üçte ne gördük? Üçte artık erler giriyor, kavramı giriyor, severiz. Örmi, ermiler, Er, erinler, eroplar. aha, eroverlar. Ama artık kullanmaya başladıkça çok mutlu hissediyorum. Çok sevindim. Üçüncü konuşma sınavımız da çok tatlıştı. Hocam çok minnoş. Orada duygular işin içine girdi. En son kendini ne zaman üzgün hissettin? Neden? En son kendini ne zaman şöyle hissettin? Neden? Bu olay karşısında ne yaptın? Ve kağıtlarda görseller var. Görseli tutuyor. Sence bu görselde ne var? İki kişi tartışıyor diyelim. Bu iki kişi tartışıyor. Bence sebebi bu olabilir. Bence o ona bunu söyledi ve o da karşılığında bunu verdi. Böyle bir hikaye yazma durumu oluyor. O da çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Dördüncü kurda da konuşmamız sohbetti. Hocayla sohbet ediyoruz 10 dakika kadar. Çok relaxtı, çok sakindi hocamız. Çok minnoş bir kadındı. Sen kimsin, ne yapıyorsun? Eczacı olduğumu söyledim. Aa dedi, sağlık ve bilimle ilgilisin o zaman dedi. Oralardan sorular sordu bana. Hani daha çok bildiğim alanlara yönlendirdi. Ben de bir gevşedim ve çok güzel sohbet ettik. Giderek böylece konuşmamın da iyileştiğini düşündüm o sınavda. Beşinci kurun sınavı da yine her üniteden sonra sınavlar olduk ve sonrasında İTNA sınavı geldi. İTNA sınavı 5. level'in son sınavı oluyor. İsterseniz birazcık İTNA'dan bahsedebilirim yavaş Tamam, yavaş. onu hemen evet, ona hemen gireceğim. Tek bir şey aklıma takıldı bu süreçte. Sen şimdi beşten sonrası yok, İTNA var. Peki sen şu an dışarıya bir yere gittin ve iş başvurusunda bulundun ya da hangi level'da olduğunu soruyor. Hangi level'a denk geliyor? Şu anda benim B1 sertifikam var. Hı hı. Aslında B2'nin derslerini de tamamladım ama B2 sertifikam yok çünkü onu İTNA'dan alacağım. Anladım. Tamam. Hı hı. Peki İTNA nedir o zaman? Nerelerde işimize yarar? Da sınav İTNA'nın skorunun elimize kazandırdığı belge demek daha doğru olur. doğru. İTNA'nın açılımı şu. Interuniversiteit Taaltest Nederlands voor Anderstaligen. Başka dil konuşan kişiler için üniversite seviyesinde olup olmadığını gösteren bir test bu. B2 veya C1 sertifikasını hak kazandın mı? Buna bakıyorlar. Bunlar KU Leuven, Üniversite Antwerpen, Üniversite Gent ve Vrije Üniversite Brüssel'da geçerli olan bir sertifika sunuyorlar. Yani Flandır'ın bölgesinde geçerli. Sınavdan sonra alacağın sertifikaya göre senin levelini belirliyorlar ve bir sonraki eğitiminde senden ne isteniyor? Bu önemli. B2 mi isteniyor, C1 mi isteniyor? Eğer B2 isteniyorsa direkt İTNA sınavına geçerli bir şekilde girebiliyorsun. Benim bildiğim kadarıyla bu sınav sonuçları 2 yıl geçerli. Ama zaten o 2 yıl içerisinde genelde insanlar iş buldukları için bu konuda problem yaşamamışlar. O yüzden tekrarlayan insanla henüz ben tanışmadım. Ama genel olarak geçerli bir sınav. Bu sınavın formatı bilgisayar sınavı. Direkt bilgisayarda sınava giriyoruz ve sınav şeyleri var, binaları diyeyim. Sınav yapılan yerler var, merkezler, sınav merkezleri var. O merkezlerde giriyoruz.
Oluyor ara ara. Şu an çok Oluyor. iyi düşünüyorsun arkada. Biriyle İngilizce konuşmaya çalışıyorsun. Biriyle biz şu an Türkçe konuşuyoruz ve çok iyi anlıyorum Evet. seni. Çünkü yaşamının Düşünün. önceki kısmında böyle bir durum yok. Evet, evet kelimeleri çok daha güzel kullanabiliyorum. Ama hala kullanabiliyorum, devam ediyorum. Kesinlikle. Şöyle karar vermiştim ben bu sınava. Nivo 5'ten sonra zaten eğer BDAB veya Atlas öğrencisi iseniz ya da siz karşıladıysanız ödenen para bu sınavın ücretini karşılıyor. O yüzden ekstra bir katılım ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Sonrasında sınavda kaldınız diyelim. İkinci sınavı da BDAB ödüyor. Atlas için durumu bilmiyorum. Fakat sonraki sınavlarda kendiniz ödemeniz gerekiyor ve 115 euroluk bir ücreti var. Ben üniversitenin öğrencisi olduğum için direkt katılım sağlayabildim sınava. Bilgisayar testi online. Merkezde sıra sıra bir sürü bilgisayar var. Senin oturacağın yer, kağıdın, kalemin, her şeyin hazır. Kalemi dahi onlar veriyorlar. Kulaklıklar böyle headphone çok güzel. Dinleme etkinliğinde daha güzel dinleyebiliyoruz. Her şey hazır oluyor. Bilgisayar sisteminde açıyorsun, kişisel bilgilerini giriyorsun. Sonrasında sorular gelmeye başlıyor. Soru kalıpları benim çok hazır olmadığımı düşündüğüm soru kalıplarıydı. Hani derslerde örneklerini yaptık, evet. Çeşitli alıştırmalar yaptık, evet. Ama çok piyangoydu böyle. Çok bildiğim bir kelime de gelebilir, hiç bilmediğim kelimeler de gelebilir ve sınavda benim bilmediğim kelimeler gerçekten vardı. İlk başta çoktan seçmeli sanırım 11 soru vardı. O çoktan seçme sorulardan sonra gramer ve kelime bilgileri karışık beraber bir 4-5 soru geliyor. İşte atıyorum kelimenin subject formunu vermiş. Ama senden cümleye göre onun adjektifini mi kullanacaksın, geçmiş zamanda mı, aktif mi, pasif mi ona dikkat ederek kelimenin kalıbını uydurman gerekiyor. Ondan sonra boşluk doldurma soruları vardı. O boşluk doldurmalarda kelime de gelebilir, gramer de gelebilir, öğeler de gelebilir, prepositions, her şey gelebilir. Her şeye hazırlıklı olman gerekiyor. Bunu istiyorlar. Ondan sonra okuma kısmı başlıyor. Okuma kısmında paragraf veriliyor. O paragraftan sonra iki tane çoktan seçmeli soru var ve bunun gibi 5 paragraf var. Bir yerden sonra ben yorulmuştum açıkçası. Hani hadi artık bu kısım bitsin de bir sonraki kısma geçebileyim demiştim. O paragraflardan sonra da cümle dizime soruları var, iki tane. Hani bunu Türkçe'de de yapmışızdır okullarda. Aralıklı böyle iki üç cümle veriyor. Üstte de 2-3 değil 6-7 cümle veriyor. Yukarıda da 5-6 tane cümle var. Aralarına yerleştireceksin. Doğru sırada olması isteniyor. Bunun gibi iki soru. Sonra listening. Orada da yine 3 taneydi sanırım. Röportaj dinleme var ve röportaja göre çokluktan seçmeli sorular var ve sonrasında 2 tane dikte soruları var. O diktede de duyduğunu yazıyorsun. Şöyle bir avantaj var. Dinlemeleri istediğin kadar dinleyebiliyorsun. Sadece senin zamanını kontrol etmen lazım. Hani 2 veya 3 ile kısıtlı değil. Gerçekten sınırsız. Ama süreni kontrol etmek zorundasın. Süre kontrolü tamamen sende. Cevapları bir kere kontrol edebiliyoruz ve sorular arasında zıplayamıyoruz. İşte beşinci soruda aklım kaldı. Bir beşinci soruya gideyim sonra buraya geri döneyim yapamıyoruz. Birden atıyorum 45 olsun. Birden 45'e kadar bir sıra gidiyorsun. Sonra sorularımı yanıtladım. Tekrar kontrol etmek istiyorum diyorsun. En baştan başlıyor ve en baştan kontrol ederek ilerleyebiliyorsun. O Büyük yüzden zaman kaybı. evet hem zamanını kullanmak açısından gerçekten biraz problemdi benim için. Çünkü diğer soru yine aklımda kalmış oluyordu ve geri dönemiyorum. Eğer kafam orada kalırsa önümdeki ve sonraki sorulara vaktim kalmayacak. O yüzden orada birazcık telaş ettim zaten. Sınavdan çıktığımda da pozitif hissediyordum açıkçası ama çok pozitif gelmedi sonuç. Kıyısından kalmışım ama problem değil. Şu anda gerçekten daha sağlam öğrendiğimi düşünüyorum. Neyse böyle bir sınav var. Ve bu sınavın kaynağı yok. Yani web sitesinde de bunu belirtmişler. Bu sınava hazırlanabileceğiniz bir kitap, bir modül yoktur. Toplumsal olaylardan, dergilerden, gazetelerden, radyo programlarından dinleyerek hazırlanabilirsiniz. Hani tamamen sana kalmış yani nasıl hazırlanacağın. Hangi alanda iyisin, hangi alanda çok iyi değilsin, hangisini güçlendirmen lazım. Bu senin kendini bilerek hazırlanman gereken bir sürece dönüşüyor. Ne kadar Em, sürüyor? Sınav iki Hı buçuk hı. saat sürüyor. İki Ee, buçuk saat. aynen. Aslında bana çok az gibi geliyordu. Bir tane deneme sınavı var web sitelerinde. O deneme sınavını yaptığımda gördüm ki fena değil. Eğer soruya takılıp kalmayıp devam edersem yapabiliyorum. Zaten biz Türkiye'de YGS, LYS öğrencileri olarak sınav zaman kontrolünde bence professionalız. O yüzden o konuda iyiydi diyebilirim. Hani takılıyorsun, tamam bunu fark ettin geç. Yanına bir kağıt veriyorlar zaten. O kağıda notlarını alıp devam edebiliyorsun. Bir problem yaşanmıyor. İki tane gözetmenimiz vardı sınavda. Biri Lingua Polis, biri VDAB'den gelen bir hocaydı. Gerekli bilgileri verdiler bize.
neyi nasıl kullanacağımıza dair ve sonrasında sınav başlıyor. Başarılar dediler. Kendin başlatıyorsun, başlamış oluyor sınav. Güzeldi. Yani deneyimlediğim için mutluyum. Çok En sevindim. azından şu anda neyle karşılaşacağımı biliyorum. Kesinlikle deneyimlemek, yani o cesareti göstermekle başlıyor her şey. Peki İyi bir kaç puan almak gerekiyor geçmek için? Bunun bir yüzdesel ifadesi var. %54'ün üzerinde ise eğer o kişi konuşma sınavına hak kazanıyor. Çok önemli bir noktaya bahsetmedim. Şimdi dinleme, okuma ve yazmadan bahsettik. Konuşma sınavı nasıl oluyor? Eğer bu sınavdan %54'ün üstünde bir puan alırsa kişi konuşma sınavı davetiyesi alıyor ve o davetiye de konuşma sınavı ertesi gün oluyor. O yüzden sınav çok hızlı açıklanıyor. Öğleden sonra haber geliyor. Ertesi günde konuşma sınavı var. Konuşma sınavından da eğer iyi bir puan alırsan B2 sertifikasına hak kazanıyorsun. Eğer orası başarısız olursa veremeyebiliyorlar. Hani tekrardan sınava gir diyebiliyorlar. Ve eğer hepsinden çok iyi yaparsan ve %80'in üzerinde puan alırsan da C1'den davetiye geliyor. C1 seviyesi sınavında. C1 seviyesi sınav. Evet, sınavı. Orada da 300 kelimelik bir metin yazma sınavı var. En son aşamada o. Ağzına sağlık Burcucuğum. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bilgilerdi bence. Ee, Yayını kapatmadan önce gerek bu sınava hazırlanmak isteyenlere, gerek bu okula başlamak isteyenlere ne gibi önerilerin, tavsiyelerin olur senden dinlemek isterim. Ben şöyle flash kartlar kullanmayı çok seviyorum. Kendime bunları hazırlamıştım. Her nivonun var. İşte Nivo 4'ün ünite bir, ünite 2'lerindeki irregular verbaların imperfectum, perfectum. Kendime sürekli işte böyle açıp açıp bakabiliyorum, çalışabiliyorum. Ve küçük oldukları için taşıması da kolay. Bu benim için güzel ve ben yazarak çalışan bir insanım genel olarak daha çok aklımda kalıyor. O yüzden flashcard kullanımını öneririm. Eğer bunu online yapmak isterseniz Quizlet uygulaması var ve Quizlet'te çok güzel klasörler, sınıflar var. Onları kullanabilirsiniz diye önerebilirim. Web sitesi olarak Dutch with Ambition sitesi var. Orada TELT profesyonel dil kullanımı ve ileri seviye eğitim dil uygulamalarına dair bazı böyle ana hatlar var. Atıyorum Imperfectum'da iyi değilsinizdir. Oradan girip bazı şeyleri öğrenebilirsiniz ve alıştırmalar yapabilirsiniz. Sözlük olarak hocamız bize BAP.la diye bir sözlüğü önermişti. O sözlükte kelimelerin farklı kullanım alanları var. Nasıl kullanılıyor, örnek cümleler vesaire var ve daha geniş kapsamlı olduğunu düşünüyorum ben de Google Translate'tense. Ee, Onu kullanabilir kişiler. Combinative Word Book diye bir site var. Bunları alta yorumlara ben yazarım. Aynı Ee, şeyi söyleyecektim. Yok sen bana atarsın, ben hem YouTube açıp tamam. Çok yazarım. daha mantıklı olur. Evet. Var bilgiler çünkü. Benim için de çok güzel bilgiler bu arada. Bu Combinative Word Book'ta da subject formunu yazdığında sana artikelini veriyor ve o subject'le beraber kullanılan kalıp fiiller varsa o kalıp fiilleri veriyor ve örnek cümleler içerisinde kullanımları var. Çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ben kütüphane üyeliği yapmıştım. 15 euroluk bir üyelik ücreti alıyorlar. Evinize yakın bir kütüphaneden çeşitli kitaplar alarak onlar üzerinde çalışabilirsiniz. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Ee, Podcastler dinleyebilirsiniz eğer dinlemede iyi değilseniz. Ve hani bunu toplu taşımada veya bir yerlere giderken dinleyebilirsiniz. Amaç kulak aşinalığı olsun, dilinizin dönmesini sağlasın diye düşünüyorum. Ve iki tane podcast var. Onları seviyorum çünkü altyazıda geliyor. Altlarını da takip etmemi kolaylaştırıyor. Bir tanesi de Üniversite Mantılandıran Podcast, diğeri de BRT News Update. Bunlar çok küçük süreli oluyorlar zaten. Hani bugün de 5 dakika Felemenkçe dinlemeden geçmiş olmasın diyerek bunları dinleyebilirsiniz diye önerebilirim. İkinci el kitaplar alabilirsiniz. Kitap okumak kelime bilgisini gerçekten geliştiriyor ve çok para vermek de istemiyorsanız ikinci el kitaplar veya kütüphane üyeliği ile bunu sağlayabilirsiniz. Ve İTNA sınavı için dergiler okuyabilirsiniz. Bilimsel dergilerde en çok bilimsel araştırma yazılarında kullanılan kelimeler burada da kullanılabiliyor. O yüzden kelimeleri pekiştirmeniz, kullanımını görmeniz açısından dergiler işe yarar diye düşünüyorum. Sanıyorum şu anda bu kadar öneri. Bir de şunu önermek istiyorum. Başvuracağınız eğitimde hangi dil seviyesi isteniyor? Bunu mutlaka görüşmelisiniz üniversiteyle. Bilgilendirme günleri yapıyorlar üniversiteler. Ben üniversitede Antwerpen Eczacılığa gitmiştim. Orada da hoca bana B2 sertifikası gerekiyor demişti. Zaten direkt İTNA'yı söyledi bana. Tamam dedim, okey, ben İTNA'ya hazırlanmalıyım. Fakat sınav dışında da sınavlar var. SNABT, aynen CNABT diye bir sınav var. Bu sınav uluslararası Felemenkçe sertifikası veriyor.
Fakat hani eğer bu tanımlı değilse üniversitenizde çok da bir amacı olmayacaktır. O yüzden üniversiteyle mutlaka görüşmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ona göre kendinizi hazırlayın yani. Hani tamam, dil öğrenmiş olursunuz, bir şeyler öğrenmiş olursunuz, her türlü kazanç, ama bir yandan da tekrardan bir sınava hazırlanmanız gerekebilir. Ee, Hani o artık size kalmış. Bence o yüzden araştırmanızı iyi yapıp bir kursunuzu ona göre seçmeniz çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de amaç belirlemek gerek. Kesinlikle katılıyorum. Bir amacın olacak. Niye dil öğreniyorum? Çok Evet. kıymetli. Peki bu o zaman İTNA sadece Belçika için geçerli. Ama diğer sınavda belki Hollanda'daki üniversitelere de başvurabiliyorsun. Başvurabilir. Belki değil, öyle olması gerekir mantıken, değil mi? Evet, evet. Yani hocamız öyle açıklamıştı. Bize farklı alternatiflerimiz olduğunu da belirterek bu sınavı sunmuştu. Eğer öyle bir amacınız varsa, daha uluslararası bir işi yapabilirim ben de diyorsanız ve bunu Felemenkçenizi kullanarak yapmak istiyorsanız bu sınava da bir şans verebilirsiniz. Bir de bazı kişiler için itine zor olabiliyor. O yüzden başka bir sınav görmek isteyebiliyorlar. Onun da bir seçeneği olmuş oluyor bu sınav. Benim akademik bir amacım yoksa, amacım iş bulmaksa, sence İTNA gerekli mi? Bence değil. Bilmiyorum. Bence gerekli değil. Eğer diploma denkliği probleminiz yoksa ve kişilerle iletişim kurmakta problem yaşamıyorsanız ve Felemenkçeyi hayatınıza entegre edebildiyseniz bence bir problem yok. Çünkü ben Felemenkçe'de iş görüşmeleri yaptım. Tamamen benim dil kabiliyetime baktılar. Konuşabiliyor mu, konuşamıyor mu? Hı. Hani o yüzden de bir sınav sertifikası vesaire sormuyorlar. Aldığın eğitimi sormuyorlar. Dışarıda, sokakta öğrenebilirsin, dizi film izleyerek öğrenebilirsin, kitap, dergi okuyarak öğrenebilirsin. Kimse senden bir belge istemiyor. Ama bunu gösterebilmen lazım, sunabilmen lazım. Bunu istiyorlar. O yüzden bu sınava girmek zorunlu değil bu Çok koşullarda. teşekkür ederim Burcu. Mükemmel bir yayındı. Komple bilgi içerdi. Ağzına sağlık. Seni de çok yordum. İyi ki Ay, varsın. Çok estağfurullah. teşekkür. Ben teşekkür ederim. Umarım birilerine bilgi sağlayabilmiştir. Sunduğum bilgiler diyeyim, bilemiyorum. Paylaştığım bilgiler. Ve tabii ki daha ileri sorular olursa da ben de takipte olacağım. Seve seve cevaplarım. Çok teşekkürler. Ben de o zaman aynı şeyi söyleyecektim. Burcu benden önce davrandı. Varsa sorularınız, atladığımız konular, ne bileyim, ben şunu, bu bende şu duyguyu uyandırdı dediğiniz bir cümlemiz, yorumlara bekleriz. Siz yorum yaptıkça kanalımın keşfete düşme olasılığı artıyor. İnsanların e, YouTube sayfalarında daha çok ön plana çıkıyorum. Bu da benim için tanınırlılık demek, daha popüler olmak demek. Kanalımın daha çok kişiye ulaşması demek. O yüzden de yorumları lütfen esirgemeyin. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşürüz Hoşça burada. kalın. Görüşürüz.